So catch me if I fall. Arkadaşlar şimdi şu görmüş olduğunuz Sunsun 603B dış filtreyi ben yaklaşık 6 aydan beri temizlemiyorum ve akıbetinde merak ediyorum açıkçası. Bu süreçte herhangi bir problem yaşamadım hani filtrasyon konusunda ama akvaryumda ufak tefek sakal yosunu görmeye başladım. Siyah sakal yosunu. İyice bir detay temizlik yapacağım. Aynı zamanda bu 6 aylık süreçte bu filtrenin içinde kalan yavru endlerlerimizden ya da yavru karideslerimizden içinde kalmış olanlar olabilir. Hem onu kontrol edeceğim hem de yaz geliyor genel bir temizlik yapmış olurum diye bu detayları sizler için çekiyorum. Şu görmüş olduğunuz 100 litrelik akvaryumda kullanıyorum ben bunu bilmeyenler için. Yaklaşık dediğim gibi 6 aydır da burada. Şimdi bu filtreyi açalım. İçindeki durumlar neymiş detaylı bir şekilde görelim. Başlamadan önce şunu söylemem gerekiyor. Sunsun 603B dış filtrenin arkadaşlar normalde standart montajında şöyle bir şey var. Şu görmüş olduğunuz emiş motoru var ya normalde bu aşağıda olması lazım. Ben belli bir süre onunla kullandım. Aşağıda kullandım. Ama daha sonra yukarı aldım. Vakumlama ya da sirkülasyona debisiyle hiçbir alakası yok. İçinde bir hava kabarcığı kalıyor, çalışmıyor, bir ses oluyor ya. Bunun önüne geçmek için yaptığım bir şey. Yani aşağıda olduğu zaman hava alması daha zor oluyor. Ama üstte olduğu zaman içinde kalan havayı daha kolay alabiliyoruz. Bu yüzden aşağıdaki motoru ben böyle yukarı aldım. Bunun debiye herhangi bir faydası yok. Bunu söylemiştim. Tekrar hatırlatayım dedim. Şimdi birinci olarak görmüş olduğunuz giriş ve çıkış hortumların bir tanesinde vana var arkadaşlar. Bu vanayı şu an açık konumdan şöyle çevirerek kapalıya aldım. Pardon almamalıydım çünkü fişini çekmedim. Birinci hamle olarak önce motorun fişini çekiyoruz arkadaşlar. Bu dediğim gibi bu hortumlardan birinde vana var. Bu vanayı açık konumdan şöyle çevirerek kapalı konuma alıyoruz arkadaşlar. Bunu artık ben buradan alabilirim. Şimdi fişi çıkarttık, vanayı kapattık ya. Bunu bir kabın içine koymamız lazım. Çünkü ister istemez bir içindeki fazla sudan akıyor arkadaşlar. Ortalığı batırmamak için. Yani bunu bir şeyin içine koymakta fayda var. Kapattığım vana vardı ya. Önce o hortumu boşaltacağım ben ki sonra bunu böyle elimle kapattım. Çıkartınca içinden belki birazcık su gelebilir. Geldi. Şöyle biraz bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu kadar su vardı zaten. Ben de hastayım arkadaşlar. Sesimden de anlayacağınız üzere 2 gündür nezleyim biraz. Şimdi filtremizi aldık. Görmüş olduğunuz gibi parmağımla kapattım. Çünkü içindeki kalan su boşalsın istemiyorum. İçinden yavru balık ya da karides varsa ziyan olmasın. Şimdi ben bunu hemen balkona alıyorum. Orada devam ediyoruz. Ben bu dış filtreyi şimdilik koydum böyle benim eski akvaryumun ağzına. Hemen açıyorum. İçinde önce canlı var mı? Onlara bakalım kurtaralım diye. Hemen şöyle göstereyim size de. Bakalım 6 ayda ne kadar kirlenmiş filtremiz. Bunlar Eurostar'ın hexagon denilen altıgen seramikleri. İçinde de yine böyle seramik bollarım var. Bunları final kısmına koymuştum. Bunları yine böyle suyun içine bırakıyorum. Bunlara herhangi bir müdahalede bulunmuyoruz. Bunlar tamamen bakteri yatağı oluşturmak amaçlı koyduğum şeyler. Bunun altında elyafımız var. Elyaf bayağı pert. Elyaf dolmuş diyebilirim yani. Hatta onları da şöyle İçinden çıkan materyalleri böyle koyacağım. Bakın görüyorsunuz bayağı birikmiş. En sonun bir altından çıkan ince gözenekli sünger arkadaşlar. Bu filtre daha gidermiş yani. Hani sadece aslında baktığınız zaman elyaflar birazcık debiyi düşürebilir. Burada ben bir kat daha elyaf koymuştum. En üstten çıkardığıma göre birazcık daha az dolmuş gibi ama sonuçta bu da dolu. Bunu da aldım. Normalde bu filtrede 3 kat sünger var arkadaşlar. Ben ortadaki süngere şöyle bir şey yaptım. Sineklik. Yani büyük parçalar geçmesin diye bir sineklik kaplamıştım. Çıkartması da kolay olsun böyle diye. Bakın görmüş olduğunuz gibi iyice pislik birikmiş. Onu da şöyle aldım. Yine şunu göstereyim. Bu da normalde filtreyi aldığınızda gelen ikinci kat sünger. Bayağı dolmuş burası da. En alt katta da en büyük gözenekli olan süngerimiz var. Bakın gördüğünüz gibi bitki yaprakları vesaire burada birikmiş. Şimdi ben bunu buraya alacağım. Bunun içinde çünkü karides yavruları kalmış olabilir. Şöyle çıkartıyoruz sehpayı. Şimdi gelelim bunun içine. Şöyle göstereyim. Ben bunun içine ayrıca şöyle lav kayaları vardı arkadaşlar. Lav kırıkları değil, iri taneli. Bunları da böyle bakteri yatağı olsun diye atmıştım giriş bölümüne. Çok fazla değil böyle bir avuç, 1,5 avuç kadar. Şöyle yapalım. Ben bunu olduğu gibi şu akvaryumun içine dökeyim. Şurada bir tane var.
Ama şeye karıştı. Karides yavrusu burada, gördünüz mü? Bir tane de Helena yavrusu kalmış. Hatta bayağı varmış. Bakın şimdi arkadaşlar. 1. Şöyle göstereyim. 2. 4. 5. 6. 7. 8. Tam da şöyle minik var. 10. 11 tane de yavru Helena salyangoz çıktı arkadaşlar. Katil salyangoz yavrusu da varmış. Şimdi burası tamam. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bunda bir bakalım. Hani karides maridesi varsa zıplıyor zaten. Şöyle bir göz gezdiriyorum. Görünürde bir şey yok. Bunu da buraya aldım. Şimdi arkadaşlar buradaki malzemeler bizim biyolojik malzemelerimiz. Bu ne demek oluyor? Şimdi akvaryum kurulumlarında diyoruz ya, bakteri kültürü, işte azot döngüsü, bakteri kültürü vesaire diye sürekli uyarıyoruz, söylüyoruz ya. Akvaryumdaki bakteriler, bu tarz materyallerin yüzeyinde böyle oluklar, küçük delikler var arkadaşlar. Bu sünger gibi düşünün. Bakteriler bu tarz malzemeleri tutunarak burada bir koloni oluşturuyorlar. Daha sonrasında bu bakteriler de akvaryumda istemediğimiz nitrat gibi oluşumları. Neyse, burayı anlatmayacağım. Bakteri kültürü ayrı bir olay. Abi yazık günah değil mi ya? Şu adam insana, şu topluluğa yazık günah değil mi abi? Ya bu ürünler benim bakteri yataklarım. O yüzden bunları böyle temizlemeyeceğim. Bunlar bu suyun içinde kalacak. Bizim işimiz bunlarla arkadaşlar. Bunlar mekanik filtreleme malzemeleri. Önce kalın, daha sonra ince, sonra en ince, daha sonra en ince gibi. Kalından inceye doğru sıralıyoruz bunları. İsterseniz bunları modifiye edebilirsiniz. Bunu çıkartıp farklı bir ürün kullanabilirsiniz. Modifiyeye çok açık bir filtre arkadaşlar bu. Şimdi ben bunları iyice temizliyorum. Daha sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bayağı da pis gördüğünüz gibi. Valla şu ana kadar temizlediğim en kirli filtre oldu bu. Bunu böyle sıcak suyla yıkamanızı çok tavsiye etmiyorum. Soğuk ya da ılık suyla yıkayın. Bunların içinde de bir bakteri kalacak. Kalanları da öldürmeyelim arkadaşlar. Evet, ikinci katmandaki filtremiz. Şöyle yakından görün istedim. Bakın bu en ince süngerimiz. Kalın partiküller genelde diğer süngerlerde kalmışlar. Ama bu da pis tabii ki. Birazcık azalana kadar şöyle yıkasanız yeter. Hani böyle komple berrak su çıkana kadar beklemenize gerek yok. Zaten o da bir bakteri kültürü bizim için. Gördünüz mü? Bu kadar kafi benim için. Şimdi gelelim şu elyaflara. Bu en üstteydi. Yani aslında filtrenin çıkış noktası buydu. En çok kiri bunun tutmuş olması lazım. Bununla böyle masaj yapıyor gibi hani birazcık okşayarak şöyle yaparsanız elyaf çok dağılmaz, bir daha kullanabilirsiniz. Yoksa elyafı dağıtırsınız, yeni elyaf kullanmak zorunda kalırsınız. Ben bu elyafı muhtemelen bir kere daha kullanacağım. Daha sonra atacağım. 2-3 kullanımda bir bu elyafların durumuna göre değiştirmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi diğer elyafa geçiyorum. Dediğim gibi bu elyaflar belli bir süre sonra dağılabiliyor arkadaşlar. Bu sizin bu yıkama işleminizde böyle çamaşır yıkıyor gibi yıkarsanız çok kısa sürede dağılacaktır. İşlevini yitirecektir. O yüzden böyle parmak uçlarınızla böyle okşuyormuş gibi, masaj yapıyormuş gibi temizlerseniz, daha hassas davranırsanız bunların ömrünü uzatabilirsiniz. Bakın keçe gibi. Bu da aynı. Böyle kullanabilirsiniz. Maksimum 3 yıkamadan sonra da değiştirin derim. Ben değiştiriyorum arada bunları. Daha önce kestiğim elyaftan kalanları da böyle aralara sıkıştırıyorum. Böyle küçük parçalar da var. Bu da sineklik. Büyük partiküller süngerden geçmesin diye. Evet, şimdi temizlediğimiz filtre elemanları burada arkadaşlar. Filtremizin kendisi burada. Bunu açıkçası temizlemedim. Çok mühim değil. Şimdi şöyle tarif edeceğim. Bu Sunsun dış filtreyi motorunu üstten kullandığım için sıralamasını nasıl yaptığımı sizlere söyleyeceğim. Siz de böyle kullanırsanız hava alma konusunda avantajlı olursunuz. Şimdi burası bizim suyumuzun girdiği kısım. Yani akvaryumdan gelen pis su önce buradan giriyor. Daha sonra buradan filtreden geçip bu üstten akvaryuma temiz bir şekilde giriyor. Benim birinci sıralamam şu şekilde arkadaşlar. Bunun zeminine önce bir avuç kadar lav kırığı seriyorum. İri taneli olanlarda. Bunları yıkamanıza gerek yok. Hani ikinci bir temizlik yapıyorsanız. Amaç burada bir bakteri kültürü, bakteri yatağı oluşturmak ya. Yani zemine lav kırıklarımı atıyorum.
Bakın şu kadar. Çok abartmaya gerek yok. Daha sonra filtrenin kendisine ait olan şu 2 tane sehpadan birini şu ayaklar aşağı gelecek kısmına, yani böyle değil. Yani şu şekilde bu taşların üstüne koyuyorum. Bu ayaklara taş gelebilir. Şöyle çevirerek koyarsanız oturduğuna da emin olun. Ayaklara taş binerse tam oturmayabilir. Şöyle sağ sol oynarsanız şu şekilde zemin hazır. Daha sonra ilk kademeyi koyuyoruz arkadaşlar. Şu an bu Sunsun 603B'de gelen renkler farklı mı değişti mi bilmiyorum ama birinci kısımda kalın gözenekli olan sünger mavi renkte. Bunu en aşağıya koyuyorum. Şöyle. Birinci kata attıktan sonra dediğim yöntem şu, benim sineklik kullanıyorum demiştim ya. Sinekliği de şöyle ikinci katın süngerine şöyle sarıyorum. Bunun amacı daha kalın partiküller burada kalsın. Alt katta kalsın, yani yukarıya çıkmasın diye. Tamamen amacım bu. Süngeri kapladıktan sonra bunu da şöyle oturtuyorum. Bundan sonraki ilk kata da arkadaşlar elyaf seriyorum. Şu elyaflardan 2 tane vardı biliyorsunuz. Bir tanesini bunun üstüne atıyorum. Daha sonra en ince gözenekli olan sarı renkteki süngeri bunun üstüne koyuyorum. Daha sonra son kata bir elyaf daha atıyorum şöyle. Son finaldeki elyafın da kenarlarını şöyle bastırıyorum ki açıklık kalmasın diye. Şu anlık sistem bu şekilde. En son olarak da şu sehpalardan 2 tane vardı. Birini böyle koymuştuk biliyorsunuz, zemini. Bunu da en üstte tam zıt şekilde, ayaklar yukarı gelecek şekilde şöyle koyuyorum arkadaşlar. Bu boşluğu arkadaşlar istediğiniz gibi modifiye edebilirsiniz bu arada. Sünger koyabilirsiniz, biyobol koyabilirsiniz, seramik koyabilirsiniz. Yani şu filtre gerçekten modifiye etmeye çok müsait. Ben buraya seramik koyuyorum sadece. Benim işimi görüyor. Siz buraya ekstradan Sera'nın, Seacam'in birçok filtrasyon elemanlarından kullanabilirsiniz. Ben elimde bolca olduğu için şu altıgen, hexagon seramiklerden kullanıyorum. Buraya çok da böyle tepeleme, silme, doldurmayın derim. Yani en azından burada suyun dolaşabileceği rahat alan olsun derim bence. Ama tabii ki bu sizin kullanımınıza kalmış. Çok da böyle düzmüş, yanmış bence çok mühim değil yani. Bir de benim böyle seramik toplarım var. Daha önceki Pipo filtreden çıkan. Bunları da böyle aralara serpiştiriyorum. Yani bunu ikinci kez yapıyorsanız bunun püf noktası bu seramikleri yıkamamak. Amaç zaten burada bir bakteri yatağı oluşturmaktı. Oluşturduk. Bu bakteriyi tekrar kullanıyoruz. Temizlik yapacağınız herhangi bir kapta bu seramikleri ıslak tutun. Kurutmayın yani. İçindeki o bakteriler ölmesin, güneş görmesin. Daha sonra yıkamadan, durulamadan böyle koyarsanız burası böyle sağlıklı bir şekilde kullanılır. Şimdi buradaki işlemleriniz bu kadar arkadaşlar. Kapağı da kapatmayacağım çünkü buna bir su doldurmamız gerekecek. Hava olayını birazcık absorbe etmek için. Şimdi dilerseniz içeriye geçelim. Şimdi geldik filtremizi kurmaya arkadaşlar. Kamerayı tutamayacağım. Kusura bakmayın öncelikle. Ne yapacağımızı size söyleyeyim. Filtreyi açtık. Filtrenin giriş ucunu takıyorum arkadaşlar. Yani su gelen kısmı, vanalı kısmı şöyle iyice sıkıyorum. Daha sonra vanayı açıyorum. Sesi duyduysanız birazcık su geldi. Şimdi bu vanayı açtım. Akvaryumdan gelecek su buradan girecek. Şimdi benim bunu hava yapmaması için buradan akvaryumdan su doldurmam gerekiyor yüzeye kadar. Yani şu görmüş olduğunuz pisliğin bitiş noktası var ya. Bu çizginin olduğu alana kadar doldurabildiğim kadar su dolduracağım. Hemen şimdi akvaryumdan su çekip bunu dolduruyoruz. Allah Allah Allah. Hatta doldurmaya gerek kalmadı. Şu an burayı su bastı. Vallahi yengen dayak atacak. Yer çekimi kuvvetiyle doldurmuş olduk ama keşke birazcık erken fark etseydik. Yapmam lazım acilen. Bunu kapatınca birazcık daha su çıkacak. Bak batıracağız ortalığı. Siz böyle yapmayın. Tek elimle de kamerayı tutup tek elimle kapatıyorum. Siz böyle şeyler yapmayın diye biz gösteriyoruz aslında. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şunun ağzına kadar böyle su var. Şimdi hemen bu emiş ucumuzu, yani motorun olduğu kısmı buraya bağlıyorum. Hani böyle sonuna kadar da kanıttırmayın arkadaşlar. Tatlı sıkı olsun. Filtremizin işlemi bitti. Vanayı açıyorum su gelsin diye tekrar. Artık yapmam gereken şey, yani şu motorun fişini taktıktan sonra size göstereceğim durumu. Şimdi fişi taktım. Çıkan ses bu kadar. Ne kadar duyabiliyorsunuz bilmiyorum ama mikrofonu da yaklaştırayım isterseniz. Bana göre sıfır ses. Herhangi bir hava kalması, emcükleme falan durumu olmadı gördüğünüz gibi. Direkt çalıştı. Bakın gördüğünüz gibi. Tabi burası biraz kirli ama yapacak bir şey yok. Önemli olan işlevi diyoruz. Herhangi bir problem yok. Gün yıllar gün ışığında nasıl? Abi jelibon gibiler ya, vallahi jelibon gibi. Arkadaşlar Sunsun 603B dış filtrenin temizliği bu kadardı. Çok basit yani. Ama dediğim gibi vana işlemini benim gibi açarsanız dikkat edin. Birden su doldu, aslında orayı kaçırdım kameraya bakarken ama gayet güzel oldu. Su doldurmama gerek kalmadı. Yer çekimini kullanarak emcükleme işlemi yapmadan hemen hallettik. Hava motorumuzu da çalıştırayım ben. Diğer camlarımız da havasız kalmasın. Şu da benim
Neredeyse 1 yıl olacak. Sirke kurdu kurdum. Hala kullanamadım arkadaşlar bu sirke kurdunu. 5 ay sonra 1 yıl olacak. Bekletiyorum hala. Herhangi bir problem yok. Bunda kullanamadık. Buraya da böyle bir çeki düzen vermiş oldum. Burada akvaryum vardı biliyorsunuz. Burayı da toparladık. Şimdi ben buraya elimdeki fazla kullanmadığım eşyaları dolduracağım.